O kar yağmaya başladı. Bu ne? Oha çok fena bastırdı. Yanlış hatırlamak. Trakya şivesi. Şu bulutların yansımasına bakar mısınız ya? Çok soğuk. Prag'daki gibi heykel falan var. Soğuk gerçekten etkilemeye başladı. Dünyanın en eski fast food restoranı olarak geçiyor. En zengin benim kardeşim deme şekliymiş. Hala geçmişi koruyarak güncel bir şekilde yaşıyor insanlar. Şimdi sizinle 2000 yıllık bir tarihi yolculuğa çıkıyoruz. Hallo, ich bin Mert. Wir sind heute in Regensburg diye girmek isterdim ama Almancam buraya kadar. Evet, bugün birlikte Regensburg'u gezeceğiz arkadaşlar. Yine önceki Bamberg videosunda olduğu gibi UNESCO koruma listesinde olan bir şehir Almanya için. Birlikte gezelim. Bugün hava karlı bir de ekstra olarak. O yüzden şehri bir tık daha güzelleştirdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Beyazlar içinde göreceğiz birçok yerini. Buranın eski köprüsüne doğru giderken önce böyle Ostentor kapısı karşılıyor bizi. Bu yapı Orta Çağ'dan kalmış bu arada arkadaşlar. 700 yıllık bir yapı olduğunu biliyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Regensburg böyle genelde renkli binalardan oluşuyor. Aslında Almanya'nın birçok şehri gibi diyebiliriz. O yüzden tatlı şeyler göreceğinizi garanti edebilirim şimdiden. Ostentor 1300'lü yıllarda, yani tam 700 yıl önce şehri doğudan gelecek saldırılara karşı korumak için yapılmış. Yani film setinden fırlamış gibi duran bu yapı aslında Almanya'nın bugüne kadar en iyi korunmuş ortaçağ kapılarından biri olarak kabul ediliyor. Eskiden Viyana'dan gelen tüccarlar da şehre bu kapıdan giriyorlarmış. Yani bir zamanlar tam şurası Regensburg'un dünyaya açılan kapısıymış arkadaşlar. Şöyle, bu kapı aslında sokağa, yani caddeye de adını veriyor arkadaşlar aynı zamanda. Ben böyle gözüme estetik gelen her şeyi çekeceğim. Sonuç ne olacak hep birlikte göreceğiz. Renkli binalarla devam ediyoruz. Şu an köprüye doğru gidiyoruz bu arada. Steinerbrücke olması lazım. Telaffuzumu aldırış etmeyin, aldırmayın daha doğrusu. Şimdi köprüye doğru yürürken biraz bilgi vermem gerekirse aslında Almanya'nın Orta Çağ'dan beri en iyi korunan şehirlerinden birindeyiz bugün. Ve UNESCO Dünya Miras listesinde. Bu detayı da belirtmemde fayda var diye düşünüyorum. Burası aynı zamanda Kuzey'in İtalya'sı olarak da biliniyor. Yani Noel pazarları geçmiş olabilir ama o kalabalıklar çekildikten sonra şehrin gerçek yüzü ortaya çıkıyor diyebilirim, gerçek güzellikleri. Eğer siz de hazırsanız şimdi sizinle 2000 yıllık bir tarihi yolculuğa çıkıyoruz. Şöyle açılan bir kapı eşliğinde göl kenarına iniyoruz. Havanın karlı olması gerçekten güzel bir vibe veriyor bu arada. Böyle bir manzara. Ben yine çekim yaparken çekildim arkadaşlar ve very cool. Yeah. Şimdi şu merdivenden inmeye çalışacağız. Biraz karlı olduğu için çekiniyorum açıkçası ama come here. Bu arada geçen Bamberg videosunda olduğu gibi yine birlikteyiz. O yüzden ara ara böyle yabancı şeyler konuşulabilir. Çünkü sonradan saydım. Daha doğrusu tam saymadım henüz. Kurgu sırasında sayacağım. Yanlış hatırlamak. Trakya şivesi. Yanlış hatırlamıyorsam önceki videoda 4 veya 5 farklı dil konuşmuşuz. Yani parça parça da olsa. Really international. How do you feel? Nervous. Bonci, şüpheno, pironci. Soğuk arkadaşlar. Pero, un café con leche, por favor. Ne bu? Unterbrücke. Köprü girişi herhalde. Anladığım kadarıyla. Şu an Almancam yok. Buraları hızlı hızlı geçmeye kıyamadım. O yüzden şöyle size de tekrar göstermek istedim. Çünkü sadece köprünün kendisi değil, köprüye giden yol da bayağı hoş. Bird. Very cute. Biraz şöyle daha yakından da alayım dedim. Bu arada şuradaki tekneyle vesaire tura da çıkılabiliyor. Yanlış bilmiyorsam hatta yemekli falan oluyormuş bunların organizasyonları. Çünkü bu bölgede böyle birkaç tekne var yani şu kısımlarda. Köprüye doğru ilerlerken. Evet, ellerimizin hali şu an kızarmaya başladık. Çünkü Almanya soğuğu şaşırtmıyor. Şurada bu arada bir heykel var. Bunun önünden hep geçerken sorguluyorum ama bir araştırmak lazım. Ekleyebilirim üzerine. Şurada şöyle minik kardan tümsek yapmışlar. Şöyle geçerken bu güzellikleri de göstermesem olmaz, detayları. Bizim köprümüz şu ilerideki köprü arkadaşlar. Yürüyerek geçeceğiz. Üstümüzde insanlar geçince sesler geliyor, biraz değişik. Alman gettosu, yeah. Şöyle bir ördek yakaladım, karşıya geçiyor ya da kuş, emin değilim ama
Çok tatlı duruyor. Bayağı geçiyor karşıya. Ya da sürükleniyor mu anlayamadım ama kadrajımdan çıktı. Güle güle. Bu köprüden de böyle geçenler var. Bizim yolumuz çok tatlı bu arada. Arkada da yine bugün gideceğimiz Dom Katedrali gözüküyor. Yani şehrin en görkemli yapılarından birisi zaten Dom Katedrali. Diğeri de hemen şu bölgede bulunan Steinerne Brücke. Umarım doğru söylüyorumdur. Telaffuzumdan hiç emin değilim. Çünkü Almanca bilmiyorum. Mazur görün arkadaşlar. Öyle. Ellerim dondu gerçekten. Çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk diyor. Giyinme şekline bak gerçekten. İspanya'dan geldiği nasıl belli oluyor yani. Sıcak iklimden Que vengo de geliyor. España, déjame en paz. No pasa nada. Burası da sanırım tarihi bir şey. Yok, çok tarihi değil. Sanırım Noel'e özel arkadaşlar geminin ucuna çam ağacı serpiştirilmiş. Ha, burada da var kuşlar. Ha, Çok tatlı. yüzmek. Çok tatlı. Ha, bunlar ördekmiş gerçekten bu arada. Böyle insanlar seviyor bir yandan. Bayağı oturuyorlar bu arada. Yanından geçiyorsun ama hiç hareket yok. Hi. No, hallo, they're Germans. Evet, İngilizce dememeliymişiz çünkü onlar Alman ördeğiymiş. Haklı bir tepki. Yan tarafta şehir hayatı akıyor görüyorsunuz. Ve bizim köprümüzün muhteşem manzarası. Şu göle yansıma. Bu hemen arkamda gördüğünüz nehir bu arada Tuna Nehri arkadaşlar. O yüzden burası Almanca Donau bölgesi olarak geçiyor. Donau deniyor. Böyle bir önemli detay var. Evet, bayağı yaklaştık arkadaşlar köprüye. Gördüğünüz üzere kalabalık da var her zamanki gibi. Çünkü şehrin en ünlü yeri aslında bu köprü. Çok fazla turist var arkadaşlar. Şöyle köprüye geçerken renkli tatlı ara sokakları da çekmezsem içim rahat etmez. Arkada tekrardan Dom Katedrali gözüküyor bu arada arkadaşlar. Birazdan oradayız. Biraz şehrin düzenini almak istedim. Şehir hayatı, gündelik yaşam. Köprüye doğru girerken şöyle hediyelik eşya dükkanları var arkadaşlar. Girerken diyorum da zaten şöyle bir kapısı var. Sonrasında zaten köprünün üzerindesiniz direkt. Daha önceden birçok fotoğraf çekim yapmıştım burada ama vlog için çekmek başka oluyor tabii. Şu an köprünün üzerindeyiz. Biraz önce tam şuradaydık arkadaşlar. Böyle şuradan yürüye yürüye geldik ve now we are here. Şöyle yürürken sizi de yürütmek istedim. Benimle birlikte. Bayağı kalabalık yine, şaşırtmıyor. Diğer tarafı da bu şekilde. Şu bulutların yansımasına bakar mısınız ya? Müthiş. Yani resmen doğa harikası. It's Donau. Devam. Hallo. Hi. Hallo. Que hallo, ni que hallo. Kike. I'm Bulgarian, zdrasti. Daj, Parizo pasti. What the Okay, we are on the bridge. Is it? Yeah, it's very cold. Again, but every day in Germany. Very cold. Güneş fazla parlak ama silüet çekimleri de çok sevdiğim için. Yani ortasına geldik diyebilirim köprünün. Daha önce şuralarda da yürüdüm. Burada da yine Prag'daki gibi heykel falan var. Very similar. Yani yan taraf ormanlık. Şöyle köprünün tam çıkışına gitmeden bir yol daha var arkadaşlar burada. Yine insanlar inip alt tarafta yürüyüşlerini yapabiliyor göl kenarında. Nehir kenarı birbirine giriyor ama anlıyorsunuz beni artık. Tam arkamda gördüğünüz köprü Steinerne Brücke diye geçiyor. Eğer telaffuzumda bir hata varsa Türkçe ismi Taş Köprü. Burası 12. yüzyıldan kalma bir köprü ve 800 yıl boyunca Tuna Nehri üzerindeki tek taş köprü olarak görev yapmış. Yani buradan Haçlı seferlerine giden şövalyelerin geçtiğini hayal edebiliyor musunuz? Kalabalık bir turist grubu geldi, o yüzden hafif ara vermek zorunda kaldık arkadaşlar. Bayraklarıyla geçiyorlar. Şimdi diğer tarafına doğru geçiyoruz köprünün. Şu an ortasından olan yola gelmiştik. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Perfect. Drinks. I'm married only once. He's married more times. Bu tarafı daha sakin duruyor köprünün bu arada. Diğer tarafına kıyasla. Very dark. Şöyle köprüden geldiğimiz an böyle renkli yapıların karşıladığı yere de Stadtamhof. Stadtamhof deniyor arkadaşlar. My pronunciation is not good. I don't even try.
Öyle. Yolun sonunda da bir kilisemsi bir şey bekliyor sanırım. Bu arada bölgede de fazla turist var aslında ama nedense ben vlog çekerken fazla dikkat çekiyor gibi oldum. Sebebini anlamadım. Yani herkes dönüp bakıyor. Why? Why what? Hop. Çok güzel detaylar var bu arada binaların üzerinde. Şu arkamızdaki kapıya doğru gittik ama ilgi çekici bir şey bulamadık. Yani otobüs durakları falan vardı. O yüzden geriye dönüyoruz. Çünkü ana duraklarımız arkada kaldı zaten arkadaşlar. Vintage. Vintage, vintage. Vintage, yeah. Old city. Yeah. Old Stadt meaning old city. Yeah. In Bulgaria it's the same stuff. I understand that. Wow. Azıcık kapanma ihtiyacında bulundum arkadaşlar. Çünkü soğuk gerçekten etkilemeye başladı. O yüzden bir süre böyle gezeceğim. Beni mazur görün. Yes. Come! Come! Oh. River. More like an interactive movie. Kaputzli. Az önce güneş ışıma yaptığı için şu an üzerindeki heykeller daha net gözüküyor diyebilirim. O yüzden tekrar çekmek istedim. Biraz kendine hediyeler, anılar aldı. Çok tatlı ama paketlemesi öyle. Burayı böyle çekmek istedim arkadaşlar. Köprünün ayağında şöyle bir alan var. Ben hiç bulaşmıyorum. Çünkü etle aram yok. Köprüden hemen çıkar çıkmaz sol tarafa döndüğünüzde şurada az önce detayını çektiğim yer var. Evet, bu arkada gördüğünüz yer dünyanın en eski fast food restoranı olarak geçiyor. Çünkü kendisi tam 900 yıldır hizmet veriyor desem inanır mısınız? Burası eskiden köprü işçilerini beslemek için açılmış ama şimdi de Regensburg'un en lezzetli duraklarından birisi olarak geçiyor. Benim et ve et türleriyle çok aram olmadığı için hiç bulaşmayayım dedim ama siz buralara gelirseniz denemeden geçmeyin derim. Yeah. Yes. Biz şimdi Dom Katedrali'ne doğru geçiyoruz arkadaşlar. En merak ettiğim yerlerden birisi. Birkaç kez önünden geçtim ama içine girememiştim. Bugün umuyorum ki içine de gireceğiz. Yan tarafta satılan yani bıçak dükkanları var bolca. Onları görüp şaşırdım. Yeah. You are crazy. Neyse çok şımardık. Katedrale gidiyoruz. Katedral. Church. Now. Çok saygısız. Çok. Respect. Respect please. Geçerken tabii ki gözüm hoş gözüken her yeri almaya niyetliyim. Şimdi oraya doğru giderken bu üzerinde gördüğünüz Goliath House diye geçiyor. Davut ve Goliath'ın freskini duvara resmetmişler. Yani duvar resmi oluyor fresk zaten. Bu da güzel bir görsel şölen sunduğu için size çekmek istedim. Şöyle renkli tatlış bir meydanda yürüyoruz. Katedrale geçmeden önce az önceki duvardan sonra burada Porta Praetoria denilen şu yapı böyle efsane taş duvar şeklinde Porta Praetoria diye geçiyormuş. Yani şehrin her yerinden aslında tarih fışkırdığını söyleyebilirim. Çünkü bu Porta Praetoria denilen kısım Roma döneminden kalma bir binanın duvarına entegre edilmiş devasa bir taş kapı kendisi. Burada da zaten yazısı yazıyormuş. Porta Praetoria. Praetoria. My pronunciation. Porta Praetoria. Yeah. Burada böyle bir süsleme var. Çok hoşuma gitti. Diğer tarafından da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Zaten katedral de hemen şu arkasında kalıyor. Şimdi artık oraya doğru gidebiliriz. Oraya gitmek için de hemen bu yapının yan tarafında şöyle bir kapı var. Oradan geçeceğiz. Yeah. Dın 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 dın. Cute. O normalde burada Dom Müzesi var. Bu şekil. Geçiş böyleymiş. Kapalı değilmiş bu arada. Az önce tam şuradaydık. Ben de bugün durmadan az önce şuradaydık falan diyorum ama harbiden oradaydık. Neyse bu şekilde geldik. Şimdi gidiyoruz katedrale doğru. Şu heybete, görkeme bakar mısınız ya? Geçerken yine burada turist grubu var. Ama şu güzellikleri çekmeden geçmek istemedim.
Geziyoruz ya. Gezilecek çok yer var arkadaşlar bu arada. Burada heykelleri genelde bu şekilde kapatıyorlar. Yine renkli binalar mevcut. Şöyle şu tarafa döndüğümüzde tüm heybetiyle katedral, dom. Gerçekten çok etkileyici duruyor. Almanya'daki çoğu katedralin yapımı zaten 600 küsur yıl sürmüştü. Buna da bakıp üzerine ekleyeceğim arkadaşlar kaç yıl sürdüğünü. Ama ben girmeden şu detayları iyice almak istedim. Çünkü gerçekten üzerinde çok fazla detay var arkadaşlar. Öyle böyle değil. Çık çık bitmiyor baksanıza. Biraz daha yakın alayım hatta. Şura. Burası zaten bambaşka dünya. Neyse ben girmek istiyorum artık. Çekim yasak muhtemelen. O yüzden burada kesiyorum arkadaşlar. Biz çıktık içeriden. Girdiğimiz kapı farklıydı. Bu kapıdan çıktık. Bu tarafında da bu şekilde. Şimdi biraz içeriden bahsedeceğim size. İçeriğiyle ilgili bahsetmek istediğim birkaç şey var. Yani normalde bu tarz yerlerde hani çekim yasak zaten kamerayla içeride. Ama baktım herkes telefonunu şak şak çıkartıp çekiyor. Ben de dedim vlog hazırlıyorum bu güzel insanlar için. Hani benim neyim eksik? Şurada 2 saniye 5 saniye görmesinler mi diyerekten. Ben de çok fazla çekim yapmadım öyle. Çünkü bu tarz yerlerin doğasının korunması gerektiğine inanıyorum. Daha doğrusu o anı hissetmek önemli olduğunu düşünüyorum içerisinde. Her neyse içerideki dev orgu ve katedralin vitraylarını aldım. Onları ekleyeceğim video üzerine. Muhtemelen bu konuşmam üzerinde olur. Ama güzeldi. Birkaç kere önünden geçmeme rağmen içerisine ilk kez girme fırsatım oldu. Bir de alt katı varmış. Alt katında da şehrin önde gelenlerin, daha doğrusu kurucuları vesaire gibi insanların kemiklerine varana kadar bazı şeyler vardı. Biraz dark vibe diyebilirim içerisi için. Zaten ışık da çok loştu. Görürsünüz videolarda. Öyle bu durağımızı da bu şekilde hallettik. Very creepy. Bavyera bölgesinin en etkileyici gotik katedrali olduğu söyleniyor bu arada burasının. İçerideki vitraylar ve orkların 700 yıllık bir tarihe sahip olduğu söyleniyor aynı zamanda. Ben özellikle içerideki akustiği çok merak ettim. Normalde hani şehrin farklı noktalarındayken çan seslerini duyuyorsunuz ama içeride denk gelemedik şu an ne yazık ki. Böyle bir ayin sırasında vesaire nasıl bir akustiğe sahip aşırı merak ettim. Çünkü çok garip bir yapısı vardı, anlatamıyorum şu an. Boydan boya da çekemediğim için koyamayacağım ama güzeldi. Hani buralara uğrarsanız kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çıktığımız anda da karşımızda heykel karşıladı yine bizi. Şimdi sıradaki durağımız Heidplatz. Takılmayın telaffuzuma. Bugün kaçıncıya söylüyorum. Ben bir Alman değilim. Ve Almanca bilmiyorum. Elimden bu geliyor. Öyle oraya doğru geçiyoruz arkadaşlar. Bizi karşılayan heykel de bu kısımda Ludwig oluyor. Kral Ludwig. Regensburg için önemli bir kişi kendisi. Bir de şehrin neresinde bir direk görürseniz görün şöyle bir sürü şeyle çerçevelenmiş durumda. O da dikkatimi çeken bir detay oldu. Yine getto. Ben genelde şehirleri gezerken magnet yerine kartpostalı daha çok seviyorum. O yüzden böyle tatlı bir kartpostal aldım arkadaşlar. Çok tatlı binaları, evlere sahip olduğunu söylemiştim. Şöyle bir dönmemde fayda var diye düşünüyorum. Ey! Böyle bir heykel var burada. Hava turunculaştı bu arada. Garip bir şey geldi. O yüzden biraz etrafta silik gözükmeye başlamış olabilir arkadaşlar. Of şöyle bir Of şöyle bir alana çıktık arkadaşlar. Yani muazzam. Gerçekten.
Size bahsetmek istediğim bir konu daha var. Şuradaki uzun yapıyı görüyorsunuz. Kale, kule artık ne derseniz. Şimdi vlogu kapatmadan önce çöktüm bir yere. Oturdum. Size neden bu kadar fazla kule, kale gibi yapıların olduğunu anlatmak istiyorum. Biraz bildiğim kadarıyla daha doğrusu. Çok iddialı girmeyeyim. Sonuçta ben bir tarihçi değilim. Ama buranın tarihini biraz araştırdım. Aslında bu kuleler ortaçağ zenginlerinin güç göstergesi olarak öne çıkmışlar. O zamanlarda kulen ne kadar yüksekse senin ailen o kadar güçlü gibi bir anlama geliyormuş. Evet. Ne kadar ekmek o kadar köfte bizdeki tabiriyle. O kar yağmaya başladı. Anam kudurmuş bunlar. Adam coştu lan bunlar. Really? Kar yağıyor. Kar yağıyor. Canlı yayında yakalandım. Biraz garip oldu ama. Hatta günümüzde Almanca'da kullanılan Steinreich diye, Steinreich artık telaffuzu nasıl inan bilmiyorum. Steinreich diyelim diye bir deyim var. Bu da taş gibi zengin anlamına geliyor. Bunun da aslında ortaya çıkma sebebi yani taş gibi zenginlik. Evini zamanında böyle taştan ve yüksek yapabilen insanlardan geliyormuş aslında bu deyim diyebilirim. Alplerin kuzeyinde İtalya dışında da hiçbir şehirde bu kadar ortaçağ kulesi, kalesi barındıran bir yapı yokmuş günümüzde. Öyle de bir özelliği var. Zaten UNESCO listesinde olmasının da ana sebeplerinden biri diye düşünüyorum. Yani zamanında evini taştan ve olabildiğince yüksek yapabilenler taş gibi zengin, Steinreich sayılıyorlarmış. Öyle. Garip ama öyle bir şey söz konusu. Hava da kararıyor iyice. Bu arada kar yağmaya başlamıştı zaten. Kapanışımız burada olacak sanırım bu video için. Ve bu kaleler kesinlikle hani savunma amacıyla vesaire değil, komple prestij kaynaklı yapılan şeylermiş. Komple hava atma amacıyla biraz gösteriş varmış şimdi. Almanlarda da eskiden günümüzdeki gözlemlerime göre çok gösterişli yaşamıyor bu insanlar ama zamanında yaşamışlar. Sırf hava atmak için böyle yüksek kuleler yapıp Steinreich olarak geçiyorlarmış. Yani bu kuleler aslında ortaçağ tüccarlarının en zengin benim kardeşim deme şekliymiş zamanında. Yani günümüzde işte Dubai'de böyle Arap ülkelerinde o yüksek gökdelenler vesaire görüyoruz ya, onun 800 yıl önceki şeklini günümüzde Regensburg'da hala görebildiğimizi söyleyebilirim. Kafama kar yağıyor bu arada gerçekten, bakın. Buram geliyor. Canlı yayında kara basıldık arkadaşlar. Bu geçmekte olduğumuz kısımlar da Heidplatz diye geçiyor. Yani şu kısım komple Heidplatz. Az önce yürüdüğümüz sokaklar buraya çıktı. Böyle bir heykel var. Şimdi alıyorum onu da havayı da çökmeden. Yani şöyle bir meydan arkadaşlar. Heidplatz denilen alan. Böyle renkli evler, taş sokaklar. Regensburg bu renkli evlerde hayat buluyor diyebiliriz. Hala geçmişi koruyarak güncel bir şekilde yaşıyor insanlar. Çok tatlı bir gezi oldu bence. Burada bir heykel var ama kışın bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Kış günlerinde böyle heykelleri muhafaza edebilmek için üzerini sarıp sarmalıyorlar genelde ki heykel zarar görmesin. İşte demek ki insanlar bu şekilde sahip çıkıyor tarihlerine, önem veriyor. Yine buradan bir sosyal duyarlılık kasaraktan. Yani anlayacağınız Regensburg sadece bir şehir değil. Her sokağında ayrı bir hikaye saklayan dev bir müze arkadaşlar. Hava soğuk olabilir ama bu şehrin ruhu hala sıcacık, görüyorsunuz siz de etraftakilerden. Eğer tarih, estetik ve biraz da İtalyan havasını anımsatan bir durak arıyorsanız kendinize, burayı listenize mutlaka eklemelisiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Bu seri biraz Almanya serisi gibi oldu. Böyle farklı yerlerini geziyoruz. Şu anlık Bavyera eyaletinin birkaç şehrindeyiz. Sıradaki durak neresi olacak hep birlikte göreceğiz. O zaman bir sonraki durakta görüşmek üzere diyorum. Bye. Tschüss. Güle güle. Üzerime yağan karı da şu şekilde göstermek istiyorum. Bayağı kara basıldık gerçekten. Tam zamanda kapattım vlogu. Kaç. Arkadaşlar zaten istemesem de kapatmak zorundaymışım. Bu ne? Oha çok fena bastırdı. Güle. Görüyorsunuz. Yani like sand. Ho. Very bad. Bunu hak etmedim. Yani ben bu şehri tanıtmaya çalışıyordum güzel. Neden böyle oldu? Kar bastırdı. Ve hava güzeldi. Bugün güneşliydi. Neden? Her yer bembeyaz. Az önce çektim. Halimizi görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok. Hak etmedik bunu. I want space. Together. Ho. I don't. Okay. Come on. Don't stop in the middle. Very good day.